Evet, merhaba canlarım. Fal Kader kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Burada sadece fal dinlemeye değil, aynı zamanda kendinize dair işaretleri keşfetmeye, sezgilerinizin sesini duymaya ve hayatınıza farklı bir pencereden bakmaya geldiniz. Kanalımın değerli takipçileri, destekleriniz, yorumlarınız ve güzel enerjiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte bu aile benim için çok kıymetli. Eğer kanalıma ilk kez geldiyseniz aramıza hoş geldiniz diyorum. Umarım burada kendinizden bir parça bulursunuz. Mesajlarının size rehberlik etmesine izin verir ve bu güzel topluluğun bir parçası olursunuz diyorum. Fal yorumları eğlence ve rehberlik amaçlıdır. Bu yüzden lütfen yalnızca size uyan mesajları alın. Uymayanları ise sevgiyle evrene bırakın diyoruz. Çünkü her yorum herkes için aynı şekilde çalışmayabilir. Şimdi arkanıza yaslanın. Niyetlerinizi alın. Kalbinizi dinleyin ve bakalım falımız, sembollerimiz ve enerjilerimiz bugün sizlere hangi mesajları getiriyor? Hazırsanız başlıyorum. Ne çok güzel. Pardon. Kolum yapışıyor. Şimdi canlarım, burada ilk gözüme çarpan tavşan. İlk gözüme çarpandan bahsedeyim. Genellikle hızlı gelecek haberleri, şansı ve sezgileri temsil ediyor. Uzun kulaklar, özellikle bir süredir beklediğiniz bir konuda duyacağınız önemli bir haberi işaret ediyor. Aynı zamanda çevrenizde konuşulanları iyi dinlemeniz gereken bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Şimdi tavşanın hemen yanında ise şemsiye altında oturan, şurada şemsiye altında oturan tıpkı bir kişi gibi görünüyor burada. Şemsiye korumayı, güvende kalmayı ve kişinin kendisini dış etkilerden saklamasını simgeliyor. Bu kişi ya siz olabilirsiniz ya da hayatınızda önemli bir yere sahip biri bu. Bir süredir bazı konularda temkinli davranan, duygularını çok açmayan bir enerjiyi gösteriyor. Bu figürün arkadaşlar hemen arkasında patlayan havai fişeklerini görüyorum ben. Bu da bir kutlama, sevinç, beklenmedik güzel gelişmelerin habercisidir. Özellikle tavşanla birlikte değerlendirdiğimde önce bir haber alınacağını, ardından bu haberin sevince dönüşeceğini anlatıyor bana. Bu biri başarı ya da bir dileğin gerçekleşmesi, iş veya özel hayatta yüz güldüren bir gelişme gündeme geliyor canlarım. Falın enerjisi şöyle söyleyeyim size. Önce bekleyiş, ardından haber ve sonradan kutlama görüyorum ben burada. Korunarak ilerleyen bir süreç, sonunda yüzünüzü güldürecek bir gelişme bu. Özellikle yakın zamanda gelecek bir mesaj, telefon görüşmesi veya haber zinciri burada dikkatimi çekti. Burada arkadaşlar üst üste duran, bakın şurada üst üste duran sanki böyle bir Bremen mızıkacılarını andırdı bana. Üst üste çıkmışlar çünkü. Hayvan süliyetleri. Bu bana bu tür semboller, daha doğrusu falda genellikle dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi ve farklı insanların güçlerini birleştirmesini temsil ediyor. Üst üste çıkmış olması tek başına çözülemeyen bir konunun destek alarak çözüleceğini işaret ediyor. Yakın çevrenizden, dostlarınızdan veya aile bireylerinden gelecek yardımlar ön plana çıkıyor. Özellikle uzun süredir sizi yoran bir meselede
yalnız olmadığınızı fark edeceksiniz. Böyle bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Bu görüntü aynı zamanda adım adım yükselmeyi anlatır. Bremen mızıkacıları da olduğu gibi her figür bir diğerinin üzerine çıkmış. Daha yükseği görebilir. Yani falınızda başarıya ulaşmanın tek bir büyük hamleyle değil, küçük ama doğru adımlarla gerçekleşeceği bir mesaj var burada. Ayrıca hayvan figürleri sadakat, dostluk ve güvenilir insanları temsil ediyor burada. Çevrenizde size gerçekten iyi niyetle yaklaşan birkaç kişinin desteği sayesinde önümüzdeki bir engelin aşılacağını anlatıyor bize. Bu sembolün verdiği en güçlü mesaj bana birlikten kuvvet doğar. Yani yardım istemekten çekinmeyin ve size uzanan dost elini geri çevirmeyin. Çünkü önünüzdeki güzel gelişmelerin kapısını açacak olan şey tam da bu ortak destek ve dayanışma enerjisi canlarım. Öyle gibi görünüyor çünkü. Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar, burada gördüğüm en dikkat çekici şey de sırt üstü yatmış bir kadın. Burada siz göremeyebilirsiniz bunu. Hemen şurada bakın, şu yüzü, saçları ve vücudu. Burada bu şeffaf sanki böyle. Aydınlık, net bu. Bu figürün telvelerle kaplı olmaması çok önemli. Çünkü fal olarak yorumluyoruz. Aydınlık çıkan insan figürleri niyetin temizliğini, önünün açık olduğunu ve kişinin üzerindeki belirsizliklerin dağılmaya başladığını gösteriyor bize. Kadının sırt üstü uzanıyor gibi görünüyor olması bir süredir hayatın akışına teslim olmuş bir enerjiyi anlatıyor. Çok fazla mücadele etmek yerine bekleyen, gözlemleyen ve kaderin önüne getireceği gelişmeleri izleyen bir ruh hali var burada. Bu bazen dinlenme, bazen de yenilenme dönemini işaret etti bana sanki. Kadının üzerinde şöyle uzanan bir yol var arkadaşlar. Bu açık bir yol ama kesintisiz bir yol. Kısmet, haber, yolculuk veya kaderin açtığı bir kapı anlamına geliyor bana. Bu yolun üzerinde, çünkü tam göbek kısmından yukarıya uzanan bir yol bu. Engel ve karanlık veya kopukluk yok. Sürecin olumlu ilerleyeceğini gösteriyor. Yolun sonunda duran bir kapıdan içeri giren bir silüet var şurada. Bu da bu kişi siz olabilirsiniz ya da hayatınıza girecek önemli biri olabilir. Kapı sembolü her zaman yeni bir döneme geçmişi anlatıyor. Eski bir sayfanın kapanıp yenisinin açılacağı gibi düşünebiliriz bunu. Burada uzun zamandır beklenen bir konu artık hareketlenmeye başlıyor. Önünüzde açılan bir yol var ve bu yol size yeni bir fırsata, yeni bir ortama ya da hayatınızda önemli değişiklik yaratacak bir görüşme diyorum ben buna. Özellikle kapı figürü eşik atlamak olarak yorumluyorum. Yani kişi mevcut durumundan çıkıp daha farklı bir döneme geçiyor canlarım. Yani bu görüntü şöyle söyleyeyim size, korku ya da engel değil. Aksine aydınlık, net, ilerleme enerjisi taşıyor. Fal sanki şöyle diyor: yol açılmış, kapı görünmüş, şimdi sıra o kapıdan geçmeye gelmiş. Aynen bana hissettirdikleri bu yönde. Şimdi burada canlarım, bakın bu yolun haricinde 1, 2, 3 tane yol var ama bu yolun bir tanesi V şeklini almış. Yani 2 ayrı yola dönüşmüş. Bu da hayatınızda tek bir seçeneğe bağlı kalmayacağınızı, önünüze birden fazla fırsatın çıkacağını gösteriyor. Özellikle yollardan birinin V şeklinde ikiye ayrılması önemli bir karar noktasını işaret ediyor. Yakın zamanda iki seçenek arasında kalabilir. Hangi yöne ilerlerseniz, yani sorgulamanız var ama bir sorgulama var burada. Hangi yöne ilerlemeniz gerektiğini sorgulayacaksınız. Bu yolun, ayrılan iki yolun sağ tarafında duran uzun boylu bir silüet var şurada.
Güçlü, etkili ve sözü geçen bir kişi bu. Bu kişi otorite sahibi biri olabilir. İş hayatında bir yönetici, resmi bir kurumla bağlı biri ya da hayatınızda önemli bir etkisi olan bir kişi olarak görünüyor. Karşı tarafta ise kürsüde konuşma yapan bir figür var arkadaşlar. Hemen şurada karşısında. Bu sıradan bir konuşma değil. Falın enerjisi bana bunu ses getirecek bir açıklama, önemli bir haber veya çevrede yankı uyandıracak bir gelişme olduğunu hissettirdi. Bu durumu bu bir duyuru, toplantı, görüşme, mülakat ya da beklenen bir haberin herkes tarafından konuşulacağı bir süreç diyorum ben buna. Şimdi bu iki figürün karşı karşıya durması da çok anlamlı. Sanki biri dinliyor, diğeri anlatıyor. Bir konuda yüz yüze yapılacak önemli bir görüşme, fikir alışverişi veya karar aşaması diyebilirim buna. Burada söylenecek sözlerin etkisi büyük olacak. Çünkü falda kürsü sembolü genellikle dikkat çeken konuşmaları, kendini ifade etmeyi ve sesini duyurmayı temsil ediyor. Burada önümüzde bir yol ayrımı var diyor ve bu ayrımın hangi yöne döneceğini belirleyecek önemli bir konuşma gerçekleşiyor. Duyacağınız sözler ya da yapacağınız bir görüşme geleceğinizle ilgili kararlarınızı etkileyebilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde gelen haberleri, yapılan teklifleri ve konuşmaları dikkatle dinleyebilirsiniz. Çünkü bu konuşma sadece bir sohbet değil, ardından hareket getirecek, yön belirleyecek bir konuşma gibi görünüyor canlarım. Çünkü dediğim gibi bakın şurada yol ayrımı, yani yol devam ederken ikiye ayrılıyor. Şöyle göstereyim bakın size. Gördünüz mü? Bakın burada kürsü ve kürsüde de konuşan bir kişi. Bu da bu suliyet. Evet. Karar burada en baskın bana gelen enerji. Karar, duyuru, dikkat çeken sözler ve yeni bir yön seçimi arkadaşlar. Şimdi bu fincanımızın dip kısmında dikkatimi çekti. Bakın şöyle size de göstereceğim. Burada bir at. Görüyor musunuz kafasını? Şurada kafası, kulakları. Burada bir at süliyeti var. Ve şöyle söyleyeyim, fincanın dip kısmının ikiye ayrılmış. Falda genellikle kişinin iç dünyasını, kök salmış meseleleri ve kaderiyle derin yer tutan konuları anlatır. Burada ortadan geçen bembeyaz bir yol görüyorum. Yolun bu kadar açık ve beyaz çıkması çok hayırlı bir işaret. Çünkü beyazlık temizliği, netliği, önünün açılmasını ve sıkıntıların dağılmasını temsil ediyor. Yolun ikiye ayrılmış olması, yani telvelerin, koyu telvelerin ikiye ayrılmış olması hayatınızda iki farklı konuya, iki farklı karara ya da iki farklı kısmet kapısına işaret ediyor. Özellikle şunu hissediyorum. Uzun süredir sizi meşgul eden bir yükü veya sıkıntıyı artık bölmüş, çözüm yoluna koymuşsunuz. Fal sanki her şeyi tek başına taşımak zorunda değilsin diyor sana. Bu mesele ikiye ayrılmış ve yük hafiflemeye başlamış canlarım. Şimdi bu yandaki at kafası ya da ata geldiğimde falda son derece güçlü. Güçlü, hareketli, zaferi, hızlı gelişmeleri ve kişinin hedeflerine doğru ilerlemesini temsil ediyor. Kulaklarının belirgin olması da gelecek haberlerin ve duyulacak güzel sözlerin önemini arttırıyor canlarım. Şimdi en dipte olması bu atın, bu enerjinin geçici değil, köklü ve kalıcı olduğunu gösteriyor. Yani hayatınızda yaşanacak değişim yüzeysel değil, sizi daha sağlam bir zemine taşıyacak bir gelişme bu. Yani bu görüntü, şöyle söyleyeyim, önünüzde açılmış tertemiz bir yol var. Geçmişin yükleri yavaş yavaş geride kalırken siz harekete geçerek güçlü bir fırsat veya gelişme yaklaşmakta size. Yani at figürü aynı zamanda murada erişmeyi ve emeklerin karşılığını almayı da simgeliyor. Bu en derin noktasından gelen mesaj bana, kader sizi duyduğunuz yerde bırakmak istemiyor.
Yani durduğunuz yerde bırakmak istemiyor. Önünüz açılıyor, hızlanıyorsunuz ve sizi bekleyen bir hedefe doğru güçlü adımlarla ilerliyorsunuz. Üstelik bu yol karanlık değil, aydınlık, temiz, bereketli bir yol canlarım. Çok güzel çıkmış falımız. Ben çok beğendim. Bakın şurada görüyorsanız atını. Yani bakın burada da aynı devam ediyor. Beyazlık, açıklık, aydınlık. Evet. Başladığımız yere geri dönüyorum. Şöyle bir inceliyorum tekrar. En belirginlerin haricinde. Şimdi burada bembeyaz, sakız gibi bembeyaz bir ağaç görüyorum ben. Köklenmiş bir ağaç bu. Canlarım hemen şurada bakın göstereyim size de. Şimdi bu bana özellikle sakız gibi bembeyaz çıkması çok nadir görülen, oldukça olumlu bir enerji taşıyor. Ağaç sembolü kök salmayı, kalıcılığı, aileyi, bereketi ve zamanla büyüyen güzellikleri temsil eder. Bu ağacın köklerinin görünmemesi ise, yani dipte olması ise hayatınızda temeli sağlam olan bir konunun ön plana çıkacağını gösteriyor. Geçici değil, uzun ömürlü ve sağlam bir gelişme enerjisi alıyorum burada. Ağacın beyaz olması ise bu sembolün anlamını daha da güçlendiriyor. Beyazlık temiz niyetli, hayırlı gelişmeleri, gönül ferahlığını ve üzerindeki ağırlıkların hafiflemesini anlatıyor. Sanki evren size emek verdiğin şey boşa gitmedi, kök tuttu mesajını simgeliyor burada. Aile düzenini, bazen iş hayatında kalıcı bir başarıyı, bazen de duygusal hayatta sağlamlaşacak bir bağı da temsil eder ayrıca. Özellikle fincanın genelinde gördüğümüz açık yollarla birlikte düşündüğümde önümüzdeki süreçte hayatınızın bir alanında kökleşme ve istikrar enerjisi var burada. Bir başka dikkat çekici nokta da şu: ağaçlar meyvelerini hemen vermez. Önce kök salar, büyür ve sonra bereketini gösterir. Bu nedenle falınız sabırla beklediğiniz bir konunun artık olgunlaşmaya başladığını söylüyor burada. Yakında emeklerinizin karşılığını daha net görmeye başlayacaksınız. Şöyle söyleyeyim ben size. Bu benim bana verdiği en güçlü his şu. Hayatınızda temiz niyetle başlayan bir şey artık sağlam kökler salıyor. Geçici hevesler değil, kalıcı mutluluklar ve uzun vadeli güzellikler ön plana çıkıyor. Bu ağaç ne kadar beyaz ve aydınlıksa önünüzdeki dönemin enerjisi de o kadar ferah ve hayırlı gözüküyor canlarım. Evet, şimdi fincanınız burada bitti. Şimdi tabağımıza geçmek istiyorum ben. Evet, çok güzel. Şimdi canlarım tabağımıza geçtik. Tabağımızda şöyle bir şey var. Bir erkeğin kollarında bir kadın görüyorum. Görüyor musunuz siz de? Bakın, erkek ve kollarında bir kadın bu. Bu oldukça net. Kuyruğu bile var kadının. Sarılıp sarmalanan bir kadın figürü bu. Yani falda bu tür figürler genellikle duygusal bağları, sahiplenmeyi, korunmayı ve iki kişi arasındaki güçlü çekimi temsil ediyor. Bu görüntü bana bir kişinin ya da duygusal bir bağın ön plana çıkacağını gösteriyor. Eğer hayatınızda biri varsa o kişinin size karşı hislerinin güçlenmesi, sizi daha fazla sahiplenmesi veya ilişkinin daha ciddi bir boyuta taşınması söz konusu burada. Eğer hayatınızda kimse yoksa canlarım, size değerli hissettirecek, yani size kendinizi değerli hissettirecek ve ilgi gösterecek bir kişinin enerjisi bu. Erkek
erkeğin kadını kollarında taşıması aynı zamanda destek anlamına gelir. Uzun süredir tek başınıza mücadele ettiğiniz bir konuda yanınızda duracak, yükünüzü hafifletecek bir kişi görüyorum. Bu destek her zaman aşk olmak zorunda değil canlarım. Bazen aileden, bazen yakın dostlardan da gelebilir bu. Ancak görüntünün duygusal enerjisi oldukça yüksek görünüyor tabii ki. Figürüm birbirlerine yakın ve temas halindeler. Aralarındaki mesafelerin kapanacağını da anlatıyor. Küslük varsa barışma, uzaklık varsa yakınlaşma, belirsizlik varsa netleşme enerjisi burada görüyorum ben. Falın bana verdiği his şu, bu görüntünün. Bir kalp başka bir kalbe doğru ilerliyor. Burada da yalnızlık enerjisinden çok birliktelik, paylaşım ve karşılıklı ilgi enerjisi hakim canlarım. Özellikle önünüzdeki dönemlerde duygusal anlamda sizi mutlu edecek bir yakınlaşma ve güzel bir gelişme yaşanabilir. Değer görmek, yani korunmak, sahiplenmek ve duygusal bir bağın güçlenmesi olarak söylüyorum bunu. Şimdi burada hanenin içinde dev bir karınca dikkatimi çekiyor. Bakın şurada görüyor musunuz? İki gözü dev bir karınca bu. Önemli bir mesaj taşıyor aslında. Ve şöyle söyleyeyim, bunu da sonra yoracağım. Şurada bir tane daha var. Oldukça dedim şöyle çalışkanlığı, sabrı, emeği ve biriktirilen kazancı temsil ediyor. Yani normal bir karınca bile güçlü bir semboldür. Ancak sizin gördüğünüz, benim gördüğüm gibi devasa çıkması bu enerjinin hayatınızda çok belirgin şekilde etkili olacağını gösteriyor. Üstelik karıncanın hanenin içinde görünmesi, yani bu mesajın doğrudan ev ve aile üzerinde bağlantılı olduğunu düşündürdü bana. Ev içinde yapılan bir hazırlık, birikim, maddi bir toplanma ya da ailece verilen emeklerin karşılığını alma enerjisi bu. Karınca aynı zamanda bereket sembolüdür. Yavaş ama sağlam ilerleyen işler, küçük küçük gelen kazançlar ve sonunda büyük sonuçlar elde etmek anlamına geliyor. Sanki şöyle diyor burası bana: acele etme, attığın her adım birikiyor. Belki bugün küçük görünen bir gelişme ileride çok büyük bir kazanca ve mutluluğa dönüşecek. Şimdi karıncanın büyük çıkması ev içinde çalışkan ve fedakar bir kişiyi de temsil ediyor olabilir. Sürekli sorumluluk alan, ailesi için çabalayan ve herkesin yükünü sırtlanmaya çalışan bir enerji de olabilir bu. Bu kişi siz de olabilirsiniz ya da hanedeki başka biri de olabilir. Aynı zamanda evle ilgili bir yatırım, taşınma hazırlığı, tadilat, mülk konusu veya aile bütçesini ilgilendiren önemli bir gelişmenin de habercisi olabiliyor canlarım. Çünkü siz bunu kendinize göre alacaksınız. Çünkü karınca sadece çalışmayı değil, geleceği güvence altına almayı da temsil ediyor. Şimdi burada şunu söylüyorum size: sabırla yürütülen bir süreç büyüyor, güçleniyor ve bereketleniyor. Dev karınca küçük adımların büyük sonuçlar doğuracağını, evinizin içinde maddi ya da manevi anlamda güçlenme enerjisi bulunduğunu gösteriyor bana canlarım. Şimdi özellikle şöyle düşünün. Bakın ağaç, beyaz yollar, beyaz ağaç, dev karınca sembolleriyle birlikte düşündüğümde ben bunu, falın genel olarak baktığımda fincanla birlikte kök salan bir düzen, emeklerin karşılığını alma ve haneye gelecek bereket temasını oluşturmuş. Burada bu çok baskın arkadaşlar. Şimdi dev karıncanın hemen altında kanatlarını açmış arkadaşlar, şurada kanatlarını açmış, sanki bulunduğu yerden dışarıya doğru uçuyor, yani şu tarafa doğru gibi görünen bir kuş figürü görüyorum. Bu iki sembol yan yana geldiğinde çok güzel bir hikaye bana çıkardı. Şöyle, karınca emekti, sabırdı, birikimdi.
Kuş ise özgürlük, müjde, hareket enerjisidir. Yani falınızda önce emek verilmiş, sabredilmiş bir süreç, ardından da bu sürecin sonuç vermeye başlamasını görüyorum ben. Kuşun kanatlarını tamamen açmış olması çok önemli. Çünkü bu görüntü bekleyen bir durumun artık harekete geçeceğini anlatıyor. Uzun zamandır yerinde sayan bir konu hız kazanabilir. Özellikle hane ile ilgili bir meselede sevindirici bir haber, telefon görüşmesi, mesaj ya da yüz yüze yapılacak önemli bir konuşma gündeme gelebilir. Kuşun içeriden dışarıya doğru uçuyor gibi görünmesi bana bu çıkışı bir ferahlamayı anlattı. Ev içinde sıkışmış hissettiren bir konu çözülmeye yaklaşıyor. Bazılarınız için bu misafir, yolculuk veya uzakta birinden gelecek haber anlamına gelir. Karınca ile ikisini birlikte yorumladığımda bana verdiği mesaj şu: verdiğin emek boşa gitmedi. Şimdi bunun haberinin müjdesini veya sonucunu almaya hazırlan diyor sana. Üstelik kuşun aşağıda değil de yüksek şekilde görünmesi, alınacak haberin normal yüksek, yani uçuyor olması yükselecek nitelikte olduğunu düşündürüyor. Karanlık, ağır veya engelleyici bir enerji almıyor. Tam tersine bir rahatlama ve sevindirici gelişme enerjisi hissediyorum burada. Bu sembolün en güçlü mesajı şu: sabırla kurulan düzen artık hareketleniyor. Emekle büyütülen bir konu güzel bir haberle kanatlanıp önünüzde yeni bir kapı açıyor canlarım. Şimdi burada demin dediğim gibi daha küçük bir karınca da burada canlarım. Bakın antenleri de var. Şimdi bu da daha küçük olması aslında bu bir tesadüf değil. Falda aynı sembollerin birden fazla kez çıkması bu konunun hayatınızda özellikle vurgulandığını anlatıyor. Bir tarafta dev bir karınca görüyoruz. Bu büyük emekleri, uzun süredir verilen mücadeleyi ve sabırla inşa edilen bir süreci temsil ederken, diğer tarafta ise daha küçük bir karınca var ve elinde bir kısmet taşıyor aynı zamanda bu arkadaşlar. İşte burası falın en güzel noktalarından bence biri. Karıncanın bir şeyi taşıması emeklerin somut bir karşılığa dönüşeceğini gösteriyor. Bu kısmet para olabilir, iş fırsatı olabilir, beklenen bir haber olabilir ya da gönül tarafında sizi sevindirecek bir gelişme olabilir. Karınca zaten çalışmanın ve kazanmanın sembolüdür. Taşıdığı yük ise emeğin meyvesidir canlarım. Ve ben burada özellikle hak edilmiş kısmet enerjisi görüyorum. Yani gökten düşen bir şans değil bu. Sabırla beklenmiş, uğruna çaba gösterilmiş ve zamanı geldiğinde sahibine ulaşacak bir nasip bu canlarım. Dev karınca ile küçük karınca arasında güzel bir mesaj var. Büyük olan süreç ve emek, küçük olan ise size ulaşan sonucu gibi duruyor. Sanki uzun zamandır büyüyen bir konu artık elle tutulur bir fırsata dönüşüyor. Üstelik bu haneye yakın çıkmış. Kısmetin evin içine gireceğini de söyleyebiliriz. Haneye gelecek bir para, bereket, güzel haber ya da aileyi sevindirecek bir gelişme enerjisi çok güçlü. Bir süredir sessiz ilerleyen bir süreç var. Dışarıdan çok görünmemiş olabilir ama emek birikmiş. Şimdi o emeğin karşılığı karıncanın taşıdığı kısmet gibi size doğru geliyor. Kısmet yolda. Kısmeti taşıyan kişi yolda. Yani beklediğiniz şey sadece ihtimal aşamasında değil, hareket etmiş ve size yaklaşmaya başlamış canlarım. Şimdi burada aynı zamanda benim gördüğüm şurada çok temiz bir kalp görüyorum. Tertemiz, bembeyaz. Falın en net ve en saf enerjilerinden biri bu. Niyetin temizliğini, duygularda arınmayı, içtenliği ve içten gerçek sevgiyi temsil ediyor. Bu kadar net olması özellikle kalp konularında karmaşa, oyun ya da belirsizlikten ziyade daha dürüst, saf ve duygusal sürecin öne çıktığını anlatıyor. Ancak
Sanki diye bir his almanız önemli. Çünkü falda bazen böyle anlarda enerji çok hassas bir eşikten geçer. Ama kalbin karar, netleşme, bu beyaz görünmesiyle alakalı. Bu şüphe veya karışıklığın dağılacağı anlamına geliyor. Yani kısa süreli bir tereddüt olsa bile sonunda kalp tarafında netlik ve ferahlık var canlarım. Şu üstteki figürle değerlendirdiğimde. Bu kalp bazen bir kişiyi temsil eder. Size karşı duyguları temiz çıkan veya hesap içermeyen biri. Bazen de sizin kendi kalbinizi anlatır. Geçmiş kırgınlıklardan arınma, affetme ve yeniden güvenebilme enerjisi de olabilir bu. Özellikle daha önce gördüğümüz erkeğin kollarındaki kadın figürüyle birlikte düşündüğümde burada duygusal bir yakınlaşma, sahiplenme ve güven teması tekrar güçleniyor. Kalp enerjisi o ilişki hattını destekler nitelikte arkadaşlar. Beyaz kalp aynı zamanda hayırlı başlangıçların da işareti. Yani bir sayfa temiz bir iletişim geçmişi kirletmeden kurulan bir bağ ya da kalbin yeniden hafiflemesi gibi diyebilirim buna. Kalp temiz, niyet temiz, yani yol açık. Geriye kalan tek şey bu temiz enerjiyi bozmadan doğru adımı atmak arkadaşlar. Ay. Şimdi burada şimdi bu sembollerin bana verdiği his olarak söylüyorum. Sevgi tarafında saf bir başlangıç ya da saf bir niyet artık görünür olmaya başlamış canlarım. Evet sevgili dostlarım, falımız bu kadar. Fincanda gördüğümüz semboller bize çok net bir hikaye sundu. Emek, sabır, yol ayrımları ve ardından gelen açılımlar, karınca ile başlayan o çalışma ve birikim enerjisi, kuşlarla gelen haber, beyaz yollarla açılan kısmet kapılarıyla birleşti. Şimdi beyaz ağaçlarla kök salan düzeni, tertemiz kalple saf duyguları ve sonunda açılan yollarla birlikte şunu görüyorum. Hayatınızda yavaş ama sağlam ilerleyen bir süreç artık görünür hale geldi. Gizli kalan emekler zamanla meyvesini vermeye başlıyor. Bu falın bana bıraktığı en güçlü his, hiçbir şey boşa gitmiyor. Sabırla bekleyenler için diyorum ben bunu. Yol açılıyor. Kalbi temiz olanlar için kapılar aralanıyor ve doğru zamanda doğru haberler geliyor canlarım. Unutmayın, fal bir rehberdir ama asıl yönü belirleyen sizsiniz. İç sesinizi dinleyin, kalbinizi temiz tutun ve karşınıza çıkan işaretleri fark edin canlarım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki falda yeniden buluşmak dileğiyle. Enerjiniz açık, yolunuz aydınlık olsun efendim. Hoşça kalın.